Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir yapay zeka görüntü oluşturma aracı olan Leonardo AI'yi anlatacağım. Bildiğiniz üzere ben farklı videolar yapıyorum. Bundan bahsetmiştim. Artık kanalda böyle farklı içerikler göreceksiniz. Bunu tekrar söylüyorum ama en azından bir süre için böyle yapacağım. Şimdi Leonardo AI'yi anlatmaya başlayacağım. Ekranı bir yandan görüyorsunuz. Leonardo AI'nin sitesi direkt app.leonardo.ai sitesinden erişebiliyorsunuz. Girdiğiniz zaman kullanıcı hesabı oluşturmanız ya da Google hesabı gibi bir hesabınızı bağlayarak giriş yapmanız gerekiyor. Bu şu an benim hazır giriş yapmış olan halim. Burada benim kendi hesabımı görüyorsunuz. Buradan yeni bir ekip oluşturabiliyorsunuz. Galiba collaboration yani ortak çalışma falan yürütme de mümkün. Öncelikle sol tarafı anlatarak başlayacağım. Sonra ana ekrana geleceğim ve size belli özellikleri göstererek temel birkaç görüntü oluşturmayı anlatacağım. Buraya geldiğimiz zaman öncelikle tabii ki kendi profilimiz var. Buradan Leonardo AI ana sayfası zaten. Kendi profilimiz. Hemen ardından yine ana sayfa kısmını görüyorsun. Onun seçili olduğunu göstermek için koymuşlar sanırım. Şu an tıklanmıyor çünkü. Ardından library geliyor. Burada sizin daha önce oluşturduğunuz bütün yapay zeka ile oluşturduğunuz bütün görüntüler bir arada bulunuyor. Ben son dönemde çok araba modeli falan üretiyorum. Burada da o tarz işte ürettiğim görüntüler var. Burada aynı zamanda komut yer alıyor. Benimki ücretsiz bir hesap ve günlük bana 150 kredi veriyor. Bu verdiği kredileri hemen kullanıcı hesabımın altında görüyorum. Altında da upgrade bölümünde aboneliklerle ilgili kısım var. Oradan upgrade ederek para vererek paketinizi yükseltebilirsiniz. Biraz hızlı anlatacağım yoksa çok uzayabilir. Onun hemen altında image creation var. Şunu söyleyeceğim. Image Creation'a gelmeden önce Library'e girdiğinizde Library'de sizin bugüne kadar yaptığınız bütün yapay zeka görüntüleri kaydoluyor. Sizin herhangi bir şekilde bir yere indirmeniz, saklamanız, bu konuda kaygılanmanıza gerek yok. Bütün görüntüler burada oluyor ve bu görüntüleri herhangi bir şekilde silemiyorsunuz. Bu ücretsiz versiyonda bunların silinmesine izin vermiyor. Buna ek olarak şunu söyleyeceğim. Siz bir görüntü ürettiğiniz zaman bu Leonardo AI ana sayfasındaki Community Creations'ta eğer New'e gelirseniz sizin ürettiğiniz görüntüleri tıpkı burada benim görebildiğim gibi başkaları da görebiliyor. Tabii bakarlarsa. Ondan da haberiniz olsun. Ama bunun dışında trending kısmında işte daha böyle fazla görüntülenenler gibi bakın 10 beğeni almış örneğin ya da işte yine 10 beğeni almış 14 beğeni almış gibi bunları da öne çıkararak gösteriyor. Eğer yaptığınız görüntü çok beğenilirse öne de çıkabilir. Ve bu ücretsiz hesap için geçerli. Eğer ücretliyseniz kendi ürettiğiniz görüntüleri gizleyebiliyor ya da görünmesi yani hiç olmamasını istediğiniz görüntüleri yani library'nizden silebiliyorsunuz. Buna ek olarak şunu söyleyeceğim. Bir görüntüyü seçtikten sonra, oluşturduktan sonra da yapabiliyorsunuz bunu. Kendinize bir organizasyon oluşturabiliyorsunuz. Buradan seçtiğiniz görüntülerle ilgili bir kategori, klasör oluşturabiliyorsunuz ve bu kısımda bunların hepsini yönetebiliyorsunuz. Bunları tekrardan oluşturma kısmında da sizlere göstereceğim. Burada AI Tools kısmı var. Burası tamamen birazdan ana ekrana döndüğümde anlatacağım. O ortada yer alan araçlar. Hemen altında işte fine tuned models'lar var. Bunlar farklı daha özelleştirilmiş modellerin olduğu bir kısım. Onun altından işte eğitimler, data ve veri setleri falan var. Bunlar zaten ücretli pakette olan şeyler olduğu için ben kullanmadım ve nasıl çalıştıklarını şimdilik bilmiyorum. Burada da 3 boyutlu doku geliştirme var. Bunlar da işte yeni bir object yükle deyip işte o obje üzerinden doku geliştirme falan üzerine çalışıyorlar. Daha alfa sürümünde çok yeni bir özellik. Ama ilerleyen dönemlerde gelişeceğini öngörüyorum. West New kısmında işte burada yeni özellikleri görebiliyorsunuz. İşte en son Flux bir arada sisteme dahil olduğu yeni modellerden biri olarak. Altında premium planlar, işte API erişimi gibi. Böyle özellik var. İşte API'ye bağlantı verdiğiniz zaman kendi bilgisayarınızdaki bir yazılım aracılığıyla da çalıştırabiliyorsunuz falan. Burada temel araçlar var. Kendi profilinizi, ekiplerinizi ya da hesabınızı yönetebiliyorsunuz. Temel şeyleri anlattığıma göre artık ana sayfaya geçebiliriz. Ana sayfaya geldiğimizde öncelikle Real Time Canvas'tan bahsetmek istiyorum. Real Time Canvas dediğimiz şey bir çizim ekranı. Hemen solda çizdiğiniz alan burada Start Drawing Here diyor zaten. Hemen sağda ise oluşturulan görüntünün yer aldığı alan var. İşte burada In Paint kısmı var. Burada hem olan bir çizim üzerinden de şey yapabilirsiniz. Hem yani buraya bir görüntü ekleyip onun üzerinden müdahale de yapabilirsiniz. Hem sıfırdan Dynamic Mode'dan da çizebilirsiniz. Hemen sol tarafta buradan resim ekleme kısmı var.
İşte oluşturma kısmı var. Buradan resim belli bir bölüm üzerinden de oluşturma yapabiliyorsunuz. Bundan çıkıyorum şimdilik. Şöyle fırçaya döneyim. Onun altında bir seçme aracı var. Silgi var ve fırçamız var. Fırçanın çok özelleştirme modu yok. Yani belli bir tane fırçanız var. Buradan alttan boyutunu ayarlıyorsunuz. Buradan da rengini ayarlıyorsunuz. Şeffaflık özelliği yok. Sadece koyu ve açık renkler arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Yani buradan basitçe bir şey göstereyim. Ben mesela buraya bir basit yaprak çizersem, çok fırçayı büyütmüşüm pardon. Şu geri alayım hemen oluşturmasın. Buradaki oluşturduğu şeyde herhangi bir şey kullanmıyor. Ne denir ona? Kredi kullanmıyor. Zaten çok zayıf bir sistem şu an. Belki premium planda daha farklıdır. Ben böyle basit bir yaprak çizersem mesela. Bu arada bunu böyle parça parça çizebilirsin ama fırçayı her bıraktığımda yeniden oluşturacağı için ben biraz böyle tek seferde çizip şey yapmak istedim. İşte buraya bir ağaç gövdesi falan gibi bir şey ekleyebilirim. Buraya yaprağın şeyleri falan ekleyebilirim. Oradan çıkarmaya çalışıyor bir şeyler. İşte bunu biraz kahverengiye boyarız. Kahverengi tonlarına getiririz. Şuraları fırçayla biraz büyütelim. Şuraları kahverengiye falan boyarız. Biraz daha ağaç çizdiğimizi anlamış olur belki. Ya da ağaç dalı bilmiyorum. Şu an öyle rastgele çiziyorum zaten. Buradan böyle bir görüntü çıkardı. Altta bizim ekstra ayarlarımız var. Buradan alta bir prompt girebiliyorsunuz. Örneğin ben bir yaprak dersem. Bu arada olabildiğince İngilizce kullanmaya çalışın yoksa çok verimli olmuyor. Örneğin buraya yaprak dersem. Gördüğünüz gibi İngilizce yazdım tabii ki. Buradan bir yaprak oluşturdu. Leaf and tree body dersem mesela oradan bir ilişki kurmaya çalışıyor ve bir bağlantılı bir şeyler üretmeye çalışıyor aslında. Bunu kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Tabletiniz varsa yine aynı siteye girerek tabletinizle çizim yapabilirsiniz ve aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi üstteki InPaint bölümüne girerek var olan bir çiziminiz üzerinden de görüntüler oluşturabilirsiniz. Şundan bahsedeceğim. Alt tarafta yaratıcılık güçlülüğü diye bir ayar var. Yaratma güçlülüğü ya da öyle bir ayar. Siz bununla oynayarak ne kadar daha üretken olabileceği üzerine modeli kontrol altına alabiliyorsunuz. Bunu düşürdükçe sizin çizdiğiniz çizime yaklaşırken yükselttikçe daha böyle absürt ya da daha böyle üstüne bir şeyler katarak üretiyor. Ve buradaki alttaki komutu da tabii ki kullanıyor. Ben komutu kaldırdım. Örneğin böyle bir görüntüye çevirdi. Bunu azalttıkça ve arttırdıkça farklı farklı görüntüler üretecek benim için. Hiç sıfırlarsam da tamamen aynısını burada göreceğiz hemen hemen. Ya da sona getirirsem örneğin böyle çok alakasız bir noktaya da getirebiliyor. O yüzden bunu da çizim yaparken biraz kullanmak gerekiyor. Bunun dışında burada dinamik vesaire ayarlar var. Bunlar tamamen sizin o çizimi üretirken belli ürün bazlı çalışıyorsanız örneğin ürün üretmek için bu product kullanabilirsiniz. Fotoğrafçılıkla ilgili bir şey çiziyorsanız fotoğrafı kullanabilirsiniz gibi. Bir yandan da böyle bir özellik var. Mesela ben buraya yine Leaf yazarsam bu arada yine Leaf'ten yola çıkarak bir şey üretecek. Ne kadar ben fotoğrafı seçersem seçeyim onu da söyleyeyim. Yani sizin burada ürettiğiniz şey tabii ki her zaman bu şablon tasarımın ya da altyapının şeyinde önünde duruyor. Bu sadece son dokunuşu yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Burada interaktif var. Bu interaktif mod zaten real time mod şu an açık değil. Premium modda çalışıyor. Temel olarak bu şekilde çalışıyor. Hemen buradan çıkıp ana sayfaya dönüyorum ve Real Time Generation'a bakacağım. Ama Real Time Generation zaten az önce de söylediğim üzere bir şeydi yani. Limitli bir özellik. İşte ben yine Leaf yazdığım zaman ya da Tokyo Street falan dersem Leaf on the ground falan gibi işte yaprak yerde falan dedim mesela. Yazamamışım. Leaf on the ground falan dersem işte Tokyo'da bir sokak yaprak yerde falan gibi bir şeyler üretiyor. Buradan sağ taraftan işte tonlarını falan ayarlayabiliyorsunuz ve yine şu alt kısımdan diğer az önce bahsettiğim ayarlamaları, düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. İşte eskiz tarzı çalışmak istiyorsanız onu biraz arttırmanız lazım. Düşürmek istiyorsanız onu biraz. Böyle değişik görüntüler üretebiliyorsunuz. Leonardo bu açıdan bayağı besleyici. Ve burada da yine kredi kullanmadan görüntü üretebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere o kadar oynadığım halde hala kredi sayım 150. Çünkü 150 kredi en çok bu image creation kısmı için geçerli. Diğer kısımlarda ben pek kullanıldığını şimdilik görmedim.
Motion kısmı var. Burada ürettiğiniz herhangi bir görüntüye hareket falan katabiliyorsunuz ya da yükleyeceğiniz. Ama bu özellik tamamen premium olduğu için şu an kullanamıyorum. Diğerlerinden bahsedeceğim. En son Creation kısmına geleceğim. Creation hemen yanında Upscaler var. Buradan bir görüntü yüklüyorsunuz ve o görüntünün boyutunu soldaki ayarlara bağlı olarak yükseltebiliyorsunuz. İşte buradan Upscale'in boyutlarını falan size gösteriyor. Hatta işte buradan oynamalar falan yapabiliyorsunuz. 2x'e kadar yükseltebiliyor burada. Ayrıca görüntüyü yenilerken yine ne kadar yaratıcılık ekleyeceğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Upscale'in tarzını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Az önce şu alt tarafta gösterdiğim ayarlar yine burada da yer alıyor. Ve ek olarak alt tarafta bir de prompt kısmı var. Buradan yine komut girerek o görseli özelleştirebiliyorsunuz. Buradan da çıkıyorum. Hızlı ilerlemek istiyorum çünkü çok uzayabilir bu. Canvas editör var. Bunu hiç kullanmadım. O yüzden ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama genel olarak anladığım biraz şey, böyle bir arayüz ya da ikon tasarımı tarzında bir mantıkta bir sisteme benziyor. Bunu biraz kurcaladıktan sonra belki bu bölümü ayrıca bir şey, yani bir içerikte falan sizlerle paylaşırım. Bir de more kısmı var. Buradan kendi modelini eğit ya da 3D texture, zaten şu sol tarafta da göstermiştim. Hala alfa aşamasında olan 3D texture kısım var. Bunlara da bakabilirsiniz ama bunlar bildiğim kadarıyla şu anlık ücretli paketlerde var. Yani şu şey Texture Generation'da yok ama Texture Generation'da çok yeni bir şey olduğu için onu da henüz kullanmadım. O yüzden belki öğrendikten sonra sizinle paylaşırım ben de. Ya da siz kendiniz biraz kurcalarsınız, nasıl merakınız nasılsa oradan yola çıkabilirsiniz. Şimdi Image Creation kısmına geldim. Önce bir eski yazdığım şeyleri sileyim. Önce sol taraftan başlayacağım, sonra görüntü üreterek sizlere göstermek istiyorum. Burada öncelikle sol üstte bizim modellerimiz var. Buradan herhangi bir modeli seçebilirsiniz. Bunların şu Flux ve Phoenix'ten sonra başlayan anime, sinematik vesaire gibi ayarlar, bunlar tamamen tarz belirleme, daha çok şey değil yani özel, çok inanılmaz train edilmiş altyapılar, şeyler, modeller değil. Ama Phoenix ve Flux'lar öyle. Ben genelde Flux Channel'i kullanıyorum çünkü Flux Channel hemen sağ tarafta göreceğiniz üzere, şurada göreceğiniz üzere 10 kredi kullanıyor. Her görüntü üretiminde 10 kredi kullanması demek zaten benim yani toplamda bir günde 15 kere görüntü üretebilmem demek ki her üretimde 4 kare görüntü oluşturulduğunu düşünürsek her gün ücretsiz 60 kare görüntü elde edebiliyorum sadece Flux Channel'i kullanarak. Flux'ın hala geliştirme sürümünde olan versiyonu var ama bu biraz daha ileri seviye olduğu için onda 40 kredi harcıyor. Ve bunların her birine göre sizin kullandığınız kredi miktarı değişiyor. O yüzden bir kredi ya da modeli kullanmadan önce onun ne kadar kredi harcayacağını takip etmeniz iyi olur. İşte Phoenix'in eski sürüm var. Bu 24 kredi kullanıyor. Yeni sürüm var. O da 24 kredi kullanıyor. Aralarında zaten galiba çok büyük fark yok. Ben çünkü görüntü üretirken de çok ciddi farklar görmedim. Modelleri geçiyorum. Dediğim gibi ben en çok Flux Channel'i kullanıyorum. Zaten kredisi daha az olduğu için. Modeli değiştiğiniz zaman onun ayarları da değişiyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden önce bir Phoenix'i göstereyim. Phoenix çünkü temel, asıl Leonardo'nun kendi modeli. Burada prompt geliştirme var. Yani senin yazdığın modelin üzerine ekstra bir şeyler katarak mı üretsin, katmadan mı üretsin? Ham haliyle onu seçiyorsunuz. Bunu otomatiğe aldım, yani ihtiyaç duyduğunda promptu geliştirsin. Çok böyle basic bir şey yazdığım zaman doldursun altını. Ama yazmadığım zaman da ona göre bir şey verebiliyor bu şekilde. Style kısmı var. Bu az önce aşağıda yine gösterdiğim tarz kısım. Buradan görüntünün tarzını falan seçebiliyorsunuz. İşte daha fotoğrafik, daha işte minimal gibi ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Buradan kontrast ayarı var. Görüntünün kontrastını ayarlayabilirsiniz. Oluşturma modları var. Bunlar zaten quality ve ultra modları ücretli. O yüzden onları ben deneyimlemedim, bilmiyorum. Fast'i kullanıyorum. Görüntü oranlarını buradan seçebiliyorsunuz. İşte 2'ye 3, 1'e 1, 16'ya 9 çalışıyor. Diğerlerini kullanmadım. Ben zaten 1'e 1 kullandığınız zaman pek çok yerde, sosyal medyada vesaire kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında medium ya da small üretebilirsiniz. Bu da sizin modelin ne kadar kredi harcayacağını etkileyen bir özellik. Ben o yüzden small kullanıyorum. Gerekirse yapay zeka ile o görüntüyü sonradan büyütüyorum. Small'u kullandığınız zaman gördüğünüz üzere Phoenix modelinin kullandığı kredi miktarı 16'ya düştü.
Flux Channel'e baktığımız zaman Flux Channel Generate kısmında gördüğünüz üzere 6 krediye düşüyor. Eğer small modda üretirseniz, ki ben genelde öyle yapıyorum. Ve bu da demek oluyor ki Leonardo AI kullanarak Flux Channel moduyla günde 100 krediye kadar, daha doğrusu 100 görüntüye kadar ücretsiz krediniz bulunuyor. Bu 100 kredi de, şu 100 görüntü de şu şekilde oluşuyor. Siz burada toplamda 6 krediyle 25 kereye kadar 25 defaya kadar model üretebiliyorsunuz. Daha doğrusu görüntü üretebiliyorsunuz. Ve her üretiminizde 4 kare ürettiği için toplamda size 100 görüntüyü oluşturmuş oluyor. Bu anlatıma aşağıdan devam edeyim. Sonra Flux'ın da ayarlarına bakarız. Görüntü sayısı seçme var. Burada da yine kaç görüntü oluşturma seçimi var. Buradan ne yazık ki biz yapamıyoruz. Ücretli paketleri koymuşlar bunları. Yani tek kare üreteyim, işte bunu günde 100 kere çalıştırayım diyemiyorsun ne yazık ki. 25 kere çalıştırıyorsun. O şekilde 4'ten 100 görüntü oluşturuyorsun. Private mod var. Dediğim gibi bu private mod tamamen özel ve yani private yaptığınız zaman sizin görüntüleriniz o ana sayfadaki Explore kısmında görünmüyor. Eğer yapmazsanız bunlar ürettiğiniz zaman ana sayfada diğer insanlara da açık oluyor ve aynen bak burada da zaten yazdığı üzere "This image is public. Please subscribe to paid plan if you wish to generate private images" diyor. Yani görüntülerin özel olarak üretilmesini, yani sizde kalmasını, tamamen size özel olmasını istiyorsanız ücretli bir paket satın almanız gerekiyor diyor. Aşağı indiğim zaman advanced ayarlar var. Burada yine ek bazı ayarlar var. Bunları hiç kullanmadım, ihtiyaç duymadım çünkü, ama siz yine denemek isterseniz bu görüntüyü özelleştirmek için ve ayarları özelleştirmek için kullanabilirsiniz. Onun da altında koleksiyon kısmı var. Şundan bahsedeyim. Bir görüntüyü ürettiğiniz zaman bunları Select Images kısmından bir arşive alabiliyorsunuz. Yani burada 4 görüntü oluştu. Ben bunun bir tanesini kaydedeyim diyorsunuz. Onları bu Selected kısmına atabiliyorsunuz. Nav yapamıyorsunuz çünkü bu klasörleme işini de ücretli pakete koymuşlar. Birçok şey ne yazık ki ücretli. Ama ücretsiz aile bile çok fazla şey yapabildiğimiz için ben bu aracı sizlerle paylaşıyorum. Phoenix'ten sonra bir de Chenel'in ayarlarını göstereyim. Diğerleri zaten benziyor. Chenel'de de aslında az çok hemen benzer şeyler var. Yine private mode, yine kategoriler gibi. Burada temel ayarları görüyorsunuz. Ve burada artık üretim kısmına gelelim. Burada klasik mod var, flow state var. İşte flow state'de yine buradan tarz vesaire seçerek ilerleyebiliyorsunuz. Ya da işte buradan aşağıda üretilen şeyin promptunu falan kullanarak bir şeyler yapabiliyorsunuz falan. Biraz daha akış halinde düşünülmüş galiba bu. Aşağıya, daha doğrusu klasiğe döndüğümüz zaman, klasikte bildiğiniz üzere diğerlerinde de olduğu gibi, diğer araçlarda olduğu gibi yazarak görüntü üretiyorsunuz. Ben işte yazmayayım, bir görüntü yükleyeyim, o görüntü üzerinden işlem yapayım ya da o görüntünün varyasyonlarını üreteyim ya da o görüntüyü kullanarak benim için yeni şeyler üretsin diyorsanız, hemen prompt girme kısmının solunda görüntü ekleme var, ama bu görüntü ekleme şu an Chenel'de çalışmıyor. Onun için Phoenix'i kullanmanız gerekiyor. Phoenix'e yaptığınız zaman buradan görüntü ekleyebiliyorsunuz. Ben tekrar Chenel'e dönüyorum. Küçük görüntü ürettiğim için dediğim gibi 6 kredi oluşturuyor, ama küçük görüntü de 896 piksel, yani o kadar da küçük değil. Şimdi örneğin bir şey yazalım. Ben biraz kafadan sallayacağım. Çok böyle inanılmaz bir şey beklemiyorum. Mesela diyeyim ki Studio Ghibli Style Mercedes Benz Car Red Colored. Başka ne diyebiliriz? Kırmızı Mercedes Benz bir araba. Studio Ghibli tarzı. Studio Ghibli anime tarzı diyeyim hatta. Bunun dışında Black Rims diyebilirim. Siyah jantlar. Başka ne diyebiliriz? LED headlights diyebiliriz. Ön farların LED olması. Belki biraz agresif diyebiliriz. Ortam içinde Old Street diyeceğim. Şu an sallıyorum tamamen. Ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Şu an ben dümdüz yazdığım şey üzerinden bir generate diyeceğim sizin görmeniz için. Yazdığım şey üzerinden generate dediğim zaman bana gördüğünüz üzere buradaki gibi böyle biraz basit ama yine de ona rağmen böyle elle tutulur görüntüler veriyor.
Ama ben bunun bu haline çok memnun değilim. Yani ben verdiğim komutu o kadar böyle basic verdim ki yapay zeka bunu anlamakta zorlanıyor. O yüzden benim bunu geliştirmem lazım. Bunun için ne yapacağız? Hemen şurada yıldızlar yer alıyor gördüğünüz üzere. Ona tıklıyoruz. Burada random prompt falan da var. Onları da deneyebilirsiniz ama benim burada demek istediğim şey improve prompt özelliği, yani promptu geliştirme özelliği. Buna tıkladığım zaman yapay zeka belli bir kelime limitine kadar yazdığınız şeyleri böyle detaylandırarak ve yapay zekanın daha iyi anlayacağı şekilde sizin için daha iyi bir prompta dönüştürüyor. Ve daha sonra ben kendi yazdıklarım üzerinden o geliştirilmiş promptla bir şey üretmeye çalıştığım zaman da şimdi göreceğiniz üzere hem daha hızlı üretiyor hem de daha kalitesi yüksek bir şekilde üretiyor. O yüzden bunları deneyebilirsiniz. Tabii ben bunu çok detaylandırmadım. İşte Mercedes car dedim ama Mercedes-Benz işte 1996 model car diyeyim buna mesela, farklı bir şey çıkacak. İşte onun tarzını ona göre belirleyecek. Ya da belki biraz daha fütüristik şeyler elde etmek için daha detaylandırarak bir şeyler istersiniz falan gibi. İşte burada biraz daha Mercedes'in eski modellerini kullanarak bir araba üretti. Ya da işte Mercedes değil de atıyorum işte Volvo 1990 model diyeyim hatta. Biraz daha da eskiye gidelim. İşte yine 90 model Volvo'nun kırmızı bir arabasını üretecek. İşte bir eski bir sokakta. Biraz da Ghibli tarzı bir çizime doğru şey yaparak, şekil vererek. İşte gördüğünüz üzere bir görüntü üretimi gerçekleştirdi. Bunun işte tarzını tabii ki değiştirebiliriz. İstersek buradan style kısmından ayarlayabiliriz. Örneğin 3D render değil de belki anime general diyerek bir üretim yapabiliriz. İşte bu anime general dediğimiz zaman biraz daha o Ghibli tarzını tam yakalamamız mümkün olabilir. Bunları çok detaylı denemedim hepsini. Ben belli spesifik şeyleri kullanıyorum çünkü genelde. Ama işte burada biraz daha görüntü şeyleri, ışık ayarları falan eklemiş ekstra. Öyle bir detaylandırma yapmış. Yine güzel bir görüntü elde ettik aslında. Ve ben sadece şu an 30 kredi kullanarak 4, 8, 12 ve 16 yani toplamda 20 görüntü oluşturmuş oldum sadece 30 krediyle. Biraz gıcırt sesi geliyor olabilir. Bu benim sandalyemden kaynaklı. Ne yazık ki biraz eskidi. Burada size anlatacaklarım aslında bu kadardı. Çok böyle uçuk kaçık şeyler de deneyebiliriz ama yani çok böyle videoyu da uzatmak istemiyorum zaten 23-24 dakika olacak neredeyse. O yüzden söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenirseniz daha fazla bu tarz içerikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok fazla yapay zeka aracı var ve her birinin kullanımı kendi içinde özellikle çok karışık olabiliyor. O yüzden sizlere böyle karşılaştığım, kullandığım yapay zeka araçlarını paylaşmak istiyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarla desteklerseniz çok sevinirim. Çünkü bu videonun daha fazla öne çıkmasını, daha fazla insanın karşısına çıkmasını sağlıyor. Ve bu şekilde daha fazla insan izlediği zaman ben daha fazla motive oluyorum ve daha fazla video sizlere atıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.